Alize'den merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ışığın üzerinde görmüş olduğunuz Alize Diva ipliğimizle ördüğümüz bluzu sizlerle paylaşacağız. Hem de örmeyi çok sevdiğiniz, çok kolay bir kalıpla öreceğiz. Altıgen kalıp kullanacağız. Böyle altıgen kalıpla bluzumuzu öreceğiz arkadaşlar. Herkese merhaba. Detaylara geçmeden önce ben sizlerle ilk olarak ürünü giydiğimde hissettiğim o ipeksi yumuşaklığı ve hafifliği paylaşmak istiyorum. Evet, tığ işi olmasına rağmen Alize Diva ile örülen örgüler gerçekten yumuşacık oluyor. Çünkü böyle ipeksi bir dokusu var. Alize Diva ipliğimiz firmamızın çok özel bir tasarımıdır. Ve böyle ütüyle buluştuğunda döküm döküm, tiril tiril oluşu en önemli özelliklerinden. Yine bu parlak ipeksi dokusu, parlaklığı. O parlaklığında o kadar ince bir hassas denge var ki spor kombinlerle gayet güzel günlük yaşamda kullanılabilir. Ya da şık tarzda ürünlerle kullanıldığında da çok şık bir akşam yemeğinde kullanıma uygun olabilir. Evet, parlaklığı gerçekten yani ne çok parlak ne çok az parlak. O kadar dengeli ki dediğin gibi bir kot pantolonla da giyindiğinde spor bir giysi olur. Ama bir yemeğe giderken de şimdi ben bunu siyah hayal ettim. Mesela siyah isterim ben kendime. Siyahını giyerek böyle şık bir yaz akşamında yemeğe de gidebilirsiniz. Yani kombinlerle hem spor hem de böyle şık kullanımlar yapabilirsiniz. Alize Diva ipliğinin yapısı çok özel ve inceliği de çok özel. Hem şiş örgülerine hem tığ işi örgülerine çok yakışır. Zaten Alize Diva'yı bilen arkadaşlar biliyor ve çok severek örüyor. Tabii son dönemlerde gençler de böyle örgüyü çok severek örüyor. Çok da güzel şeyler yapıyorlar. Evet, Alize Diva ipliğimizin zaten bütün özelliklerini, kolay örüldüğünü, keyifli örüldüğünü öğren arkadaşlar yıllardır kullanıyorlar ve çok iyi biliyorlar. Diva ile tanışmamış olan gençleri de Diva ile tanışmaya bekliyoruz. Özellikle de bugün yaptığımız çalışma gerçekten çok kolay. Altıgen 2 tane böyle parça örüyoruz. Motif dönerek. Hiçbir yaka kesme yok, kol kesme yok, hiçbir şey yok. Çok kolay. Ortadan dikişle böyle birleştirdik ve 2 parçadan bir bluz elde ettik. Tabii bu biz formdan yararlanarak aslında başka şeyler de yapabiliriz. Önü birleştirmeden ceket formunda kullanmak. Evet, önü açarak ceket yani hırka formunda kullanabiliriz ön açık olarak. Yine alt bölümü dönerek uzatarak, şuraya kadar örümü zaten anlatacağım teknik bölümde. Sonra üzerine dönerek uzatarak bunu kısa elbise de yapabiliriz. Yine başka ne yapabiliriz? Kısa kollu, uzun kollu çok çeşitli şekillerde kullanabilirler ürünlerini. Evet, tabii Alize Diva ipliğimizin çok geniş bir renk skalası var. Dediğim gibi ben hani siyah bir bluz hayal ettim. Siz hangi rengi seviyorsanız, hangi rengi isterseniz onlarla yapabilirsiniz. Burada ütü çok çok önemli. Böyle tiril tiril oluşu, buharlı ütüyle ütülediğimizde. Şimdi altıgen parçayı şöyle bir tutarak ışığın üzerinde göstermek istiyorum. Böyle örülecek. 2 parça olacak. Şu şekilde üstten dikilecek. Burada bedeni genişleteceğiz. Bunu zaten detaylı teknik bölümde anlatacağım. Farkındaysanız ütülendiğinde de bu tabii çok genişleyecek böyle. Daha biraz uzayacak. Buharlı ütü vererek ütüyü yapmalıyız. Evet, formumuz bu şekilde. Alttan başlayarak dönerek bluzumuzu öreceğiz ve ortadan dikeceğiz. Alize Diva ipliğimiz bizim her mevsim örgü ördüğümüz, örerek ürünlerimizi kullandığımız bir iplik. Yani böyle dokulu örgüler ördüğümüzde bunları hırka yaparak ilkbaharda, sonbaharda kullanabiliyoruz. Kışın da kullanabiliyoruz. Ama yazın daha delikli, daha böyle salaş, yani büyük tığ işiyle zincirli çalışmaları ütüyle de ütülediğimizde böyle döküm döküm efsane bir duruşu oluyor. Yani her mevsim Alize Diva ipliğimizde biz ürünler örebiliriz arkadaşlar. O zaman hemen hanımlarla birlikte çalışmamızı örmeye geçiyorum. Alize Diva ipliğimizden 5 yumak kullanarak örmüş olduğumuz altıgen bluzumuzu sizlerle birlikte çalışacağız şimdi arkadaşlar. Altıgen bluzumuzun örülme mantığı kol altından başlıyor. Kol altından başlayarak 6 tane köşemiz olacak. Şu şekilde.
Bu 6 köşenin üzerine açılarak örgümüzü dönerek devam ediyoruz. Sonra kolu omuz üzerinden dikiyoruz veya örerken birleştiriyoruz. Döne döne şuraya geliyoruz. Örgüyü ayırıyoruz. Sadece şurayı, burayı ve arkayı örüyoruz. Ortadan dikişle veya örerken birleştirilen bir parça arkadaşlar. 2 parçadan oluşuyor. Bir parça burası, bir parça burası. 2 parça ile biz bu altıgen bluzumuzu öreceğiz. Zaten örerken daha detaylı bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi hemen örmeye geçiyorum. 3 milimlik tığ kullanıyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk zincire batarak yuvarlak halkamızı oluşturuyoruz. Sihirli halka yapmıyoruz. Sihirli halka çünkü iplik gevşeyerek açılabilir ortası. Böyle bağlantı yaparak halkamızı yapıyoruz. 1, 2, 3. Üçlü trabzan ile 4 tane örüyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 tane üçlü trabzan ördük. Arada 3 zincir çekiyoruz. Tekrar 4 tane üçlü trabzan örüyoruz. 3, 4. Yine 3 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde 6 tane çalışıyoruz. Bağlantımızı yapıyoruz. Şimdi biraz geriye çekerek ortaya doğru tığımı çekiyorum. 1, 2, 3. Buraya 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu yarım, yani köşenin yarımı oluyor. Buradan hep arttırma yapacağız. Arttırma noktalarımız şunların üzeri. Şimdi yine tığımın başına doladım. Zincir ve yanına üçlü trabzan. Yani 2 tane olacak. Bu 4 taneyi şu şekilde arkadan öne doğru tığımı geçirerek üçlü trabzan yapıyorum. Yine tığımı yandan geçirdim. 1, 2, 3. Yandan geçiriyorum. Bu şekilde 4 tane üçlü trabzanı böyle yandan trabzana geçirerek yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunları ne kadar uzun uzun tutarsanız o kadar güzel olur. Gevşek örmeliyiz, sıkı örmemeliyiz, kısa olmamalı. Sonra küçük olur örgünüz. Bu bölümler bizim arttırma noktalarımız olacak, köşelerimiz olacak. Oraya 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2. Araya 3 zincir. Yine aynı yere 1, 2. 2 tane üçlü trabzan yaptık. Tığımın başına doladım. Yine yan taraftan geçirerek 1, 2, 3 uzun uzun. Böyle uzun uzun üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Önden, yandan geçirerek böyle. Bakın zaten farkı görüyorsunuz. Yine köşedeyim. 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Araya 3 zincir çekiyorum. Yine 2 tane üçlü trabzan. Köşeler bu şekilde arkadaşlar. Dolguların üzerinde gösterdiğim gibi yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde tamamlıyoruz. Sıramızı tamamladık gösterdiğim gibi. 3 tane zincirimizi çektik. Buraya 2 tane üçlü trabzanımızı yaptık. 2 tane başta yapmıştık. 3 zinciri çekerek tutunduk ve kaydırdık. Yine ipliğimi geri çekerek ortaya geliyorum. Buraya üçlü trabzan yapıyorum. 2 tane. Yani biri zincirden oluyor zaten, biri de yanına 2 tane. Şimdi yanına devam ediyorum. 1 tane üçlü trabzan, 1 tane daha. Yani toplamda 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 burada vardı, 2 araya yaptım. 4 tane üçlü trabzan ama normal batıyoruz. Şimdi yine bu önden yan geçirdiğimiz gibi tekrar 4 tane önden yan geçirerek üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Uzun uzun çekiyoruz.
Evet, 4 tane önden geçirerek yaptık. Hemen bu köşe bölümüne geçerek 1, 2, araya geçiyorum boşluğa, zincirin arasına 3 ve 4. 4 tane normal trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan. Araya 3 zincir çekiyoruz. Yine 2 taneyi zincirin arasına örüyoruz. 2 taneyi üçlü trabzanların üzerine örüyoruz. Toplamda 4 tane üçlü trabzan oluyor. Yine geldik bu 4 tane yandan geçen yere. Aynı şekilde bunu devam ediyoruz. 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle de göstermek istiyorum. Fark ettiniz zannediyorum. Normal battığımız yerler, önden battığımız yerler. Böyle sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde geldim. İlk başladığım yere 3 zincir çekerek batıyorum. Burada sıramı tamamlamış oluyorum. 4'e çıkmıştık. Şimdi 6'ya çıkıyoruz. İpliğimi gene uzatıyorum. Ortaya çekiyorum. 1, 2, 3. 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Yine yan tarafa geçerek 1, 2, 3, 4. Yani toplamda 2, 4, 6 tane üçlü trabzan yaptım. İkisi ortada. Yine yan battığım yere gelerek 4 tane üçlü trabzan örüyorum. Tığımı yandan geçirerek. Uzun uzun arkadaşlar. Burası uzun uzun olmalı böyle. 1, 2, 3 gevşek ve uzun. Çünkü yandan geçiriyoruz. Trabzan kısalıyor. 4 tane ördüm. Yine buradayım. 4 tane üçlü trabzanım var. İkisini de araya yapacağım 6 tane. 1, 2, bakın normal batıyorum bunları. 3, 4, 5, 6. İkisini de boşluğa battım. Arada 3 zincir. Yine 2 tane araya. 4 tane üzerine. Yani toplamda 6 tane oldu. Aynı şekilde yine devam ediyorum. 4 tane önden alarak. Anlaşıldı zannediyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. 6'ya çıktık. Arada 4 devam ediyor. 6'ya çıktık. Arada 3 zincir, 6, yine 4. Bu şekilde diğer sıramız devam ediyor. Evet. Yine sıramızı bitirdik. 6, 6. İlk başladığım yer 3 zincirle tutunuyorum. Yine kenara geliyorum. İçe doğru geçerek 1, 2, 3. Şimdi buraya 2 tane üçlü trabzan. Arada 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu tabii gevşek olmalı. Yine geldik 4 tane önden tığı yan geçirerek yaptığım trabzanlara. 4 tane bu şekilde trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine köşeye geliyorum. 2 tane üçlü trabzan yapıyorum köşede. Araya 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Yine aynı yere batıyorum. 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Köşe. Yine 7 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine buradayım. Yine şuradayız. 4 tane üçlü trabzandayız. Yan geçirerek. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz.
Şöyle göstereyim ne yaptığımızı. 7 zincir, 4 tane üçlü trabzan, 7 zincir, yine köşe, 2, 2, arada 3 zincir, 7. Böyle dönüyoruz. Yine ilk başladığımız yere 3 zincir çekerek batıyoruz. Kaydırarak sırayı bitiriyoruz. Şimdi şuradayız arkadaşlar. Şimdi yine şöyle kenara gelerek ortaya doğru ilerletiyorum ipliğimi. 1, 2, 3. Bir tane ilerletince oldu zaten. 3. Bir tane daha üçlü trabzan çekiyorum. 2 tane ortaya yaptım. Yine köşe gibi. Bunu yandan alarak 1, 2, 3. Uzun uzun şöyle yandan alarak 2 tane üçlü trabzan yaptım. Yani yeni bir oluşum başlıyor. Şunun gibi yenisi başlıyor burada. Şimdi 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Şöyle bu 7 zincirin ortasına batıyorum. Sık iğneyle kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. Geliyorum. Bu yine devam ediyor. 1, 2, 3. 4 tane yandan geçiriyorum. Üçlü trabzan. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. 7 zincirin ortasına batıyorum. 1, 2, 3, 4. Yine buradayım. Şimdi burada yandan geçiriyorum. 1, 2, 3. Bir tane daha yandan geçirerek yani önden üçlü trabzan yapıyorum 2 tane. 2 taneyi de ortaya. Bu zincirin arasına, boşluğa yapıyoruz. Yine 3 zincir, 2 tane boşluğa. İki tane yandan geçirerek örüyoruz. Şimdi gösterelim ne yaptığımızı. Bu şekilde 2 ortaya, 2 önden geçirerek 4 zincir ortaya batıyoruz. Burayı zaten biliyorsunuz. Bu şekilde yeni köşemiz de böyle. Yani 2 tane yeni oluşum şunun gibi. 2 tane köşe. Evet, gösterdiğim şekilde dönerek sırayı tamamlıyoruz. Şimdi yine başlangıç noktasına 3 zincirimizi çekerek batıyoruz. Kaydırıyoruz. İpimi uzatarak sağ ortaya çektim. 1, 2, 3. 2 tane üçlü trabzan. Şimdi yine 1, 2, 3 böyle yandan geçerek 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 4 tane. Bakın yeni oluşum başladı. Hani burada başlamıştık. Şu 2'yi yaptım burada. İlk 4'ü yaptın burada. Artık bu 4 hep 4 olarak devam edecek. Yani yeni açılımı burada yaptık. Yeni açılımı göstermiş oldum size. Yine 4 zincir. 2, 3, 4. Hemen ortadaki sık iğnenin üzerine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Yine 4 zincir. Gevşek örmeliyiz. Gevşek örersek ütüyle açılır. Eğer sıkı örerseniz ütüyle açılmaz arkadaşlar. Yine 4 tane üçlü trabzan. Evet. Aynısını buraya yapıyoruz. Yine burası aynı. Onu da yapayım. 2, 3, 4. Yine sık iğne ile ortaya batıyoruz. 1, 2, 3, 4. Burada yine yandan alıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bunlar da yandan. 3. ve 4. Şimdi 4 tane yandan yaptık. 4'e çıktık, artık 4'te kalıyoruz. 4 ilerliyor biliyorsunuz. 2 tane de hemen bu ortaya arttırmaya devam ediyorum. 3 zincir köşe. Evet. Artık anlaşıldı. Şimdi bu şekilde kaç kere devam ediyoruz? Onu konuşalım. Şimdi büyük aşamamdan örgü üzerinden sizlere anlatmaya çalışacağım tekrar. Şuraya kadar birlikte ördük. Burada 7 zincir çektik. Yeni bir köşe oluşturduk. 7 zincirden sonra diğer sırada şu
4 taneye geçtik. En son şu 4 taneye çıkışı anlattım. Zaten bundan sonra hep aynı şekilde 4 devam ediyor. Burada da 4 zincir çek bat, 4 zincir çek bat. Bunu 1, 2, 3, 4, 5 kez devam ediyoruz. 5 kez. 5 sıra yapıyoruz. Burada ne yaptık? Ortaya 2 yapmıştım en son. Şu 4'ü oluşturmuştuk. Sonra 2 ne oldu? 4'e çıktı. Sonra 2, 4, 6'ya çıktı. Zaten burada aynısını anlattım. Yani tekrar burayı göstermeme gerek yok. Şurada yaptım. 6'ya kadar çıktım. Siz yine 6'ya kadar çıkıyorsunuz. 6'ya kadar çıktığınızda zaten burası da 5 oluyor. 5 olmuş oluyor. Evet. Sonra yine aynı şeye başlıyoruz. Biz burada şöyle zincirli bölümden 1, 2, 3, 4 tane yaptık. 2 sıra daha yeni açılım yaptıktan sonra kolu bitirmek üzere bunu şimdi katlıyorum. Şimdi burada size daha detaylı bir bilgi vereceğim. Şimdi 6 tane köşemiz oluştu. Kolu burada bitirdik. Bu 38-40 bedeni olabilecek bir bluz. Eğer siz 40 bedenin üzerinde isterseniz şurada saydığım sayıyı daha arttıracaksınız. Hani bu kol size biraz dar gelebilir o zaman. Sayıyı arttıracaksınız, sıra sayısını. Yani bir tane daha ekleyin. Çok 46 falansa 2 tane daha ekleyin, şöyle 2 bölüm. Sonra bunu katlıyoruz. Şöyle katlıyoruz. Bakın. Hırkamız böyle oluştu. Şimdi burada biz ne yaptık? Kolu bitirdik. Çünkü beden kadar kolun genişlemesini istemiyoruz. Yani ideal kol burası 20-22 santimdir. Ama büyük bedenseniz bu 25 santime kadar çıkabilir. Tabii ütüleyince de açılacak diva. Bunu da göz önünde bulundurun. Şimdi bu şekilde katladık. Artık kolu bırakıyorum. Kolu örmeyi bırakıyoruz. Yani bu ne demek? 1, 2, 3 kenar demek. 3 kenarı örmeyi bıraktım. Bunu dikeceksiniz üstten. Veya bunu bağlantı yapabilirsiniz. Hani şurada en son sırada zincirleri burada karşıya batarak bağlarsınız. Buralardan eklersiniz. Tığıyla bitirirsiniz. O da olabilir. Ama dikmek daha doğru çünkü belki katlayamayabilirsiniz. Şimdi geldik öne. Öndeyiz. Burada 1 ön, 2 alt etek bölümü, 3 arka. 3 kenarı örerek biz bunu genişletiyoruz. Şimdi büyük bedenseniz eğer bunu bu şekilde istediğiniz kadar kendinize ölçerek genişletebilirsiniz. Şimdi ipliğimi nereden bağlıyorum? Onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar burası kol üzeriydi. Bakın kol üzerini biz diktik. Kol üzeri. Burası kol kapatılacak. İster kapatıp devam edin bedene, ister sonra kapatın. Şimdi şuradayız, yaka. Yakayı ayırıyoruz. Yakayı daha devam ediyoruz. Yani önü, ön bölüm ve arka bölüm daha devam edecek. Bakın arka ortaya kadar. Şimdi sizin ipiniz burada arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen yanında üçlü trabzana yandan girerek 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle 4 tane üçlü trabzanımızı buraya yapıyoruz. Şöyle. Bu 4 tane üçlü trabzan burada ilerleyecek önden. Yine aynı bunlar zaten. 1, 2, 3, 4. Ortaya batıyoruz. Sık iğnenin üzerine. Bunları aşağıda göstermiştim. Yine 4 zincir. Artık bunları göstermeme hiç gerek yok. Örneği biliyoruz. Örneği sizler böyle devam ediyorsunuz. Yandan girerek 4 tane. Evet. Şimdi burada önemli olan neydi? Şu başlamayı göstermem. Hani yaka açıklığını. Şimdi burada bir sizlere fikir vereyim. İsterseniz bakın bu böyle 0. Hani tam kayık yaka olduğu için buradayız. Ama isterseniz şuradan da başlayabilirsiniz. Hani biraz yakanın düşük olmasını isterseniz ipi buraya koparır bağlarsınız. Bunu yapmazsınız şu bölümü. Şöyle içten daha burası düşük olur. O da bir fikir sizlere. Şimdi bu şekilde örüyoruz. Nereyi? Şöyle burayı örüyoruz. Geliyoruz aynı köşeye devam ediyoruz. Burayı örüyoruz. Köşeye yine aynı açılımı devam ediyoruz. Burayı örüyoruz. Evet bunlar alt bölümdü. Arka. Arkaya geliyoruz.
Arkada yine aynı 4 taneyi önden çekerek burada bitiriyoruz. Yani şurası. Arkada burası. Bakın şurası. Ördünüz geldiniz, arka burası. Yine aynı her şey 5 sıra devam ediyorsunuz. Bunu kaç kere yapıyorsunuz? Şimdi onu konuşalım. Burası anlaşıldı. Başladık. 1, 2, 3 bölüm, 4 bölüm. 4 tane bu bölümden yapıyoruz. Örgüyü bırakıyoruz. Parçayı bırakıyoruz. Bir parçamız bitti. Şurada bitiyor. Önde de aynı şekilde, arkada da aynı şekilde aynı yerde bitiyoruz. Büyük bedenler bunu 4 tane değil, 5 tane yapar, 6 tane yapar. Daha çok devam eder. Eğer boyunu daha uzun istiyorsanız buradan ipliğinizi takarak şu örgüyü buraya aşağıya kadar devam edeceksiniz. Artık bu köşe bitti. Buraya da aynısını kurarsınız. Yani şuraya zannediyorum bir dörtlü daha kurduğunuzda, şu dörtlüyü şuraya kurduğunuzda 4 tane üçlü trabzan yapacağız şuraya. Sonra bu örgüyü aşağıya doğru devam edeceğiz. Boyunu uzun isteyenler, elbise yapmak isteyenler devam ediyor. Tunik yapmak isteyenler devam ediyor. Kolu kısa, ben uzun istiyorum diyenler yine ipliğini bağlıyor. Aynı örneği aşağıya doğru devam ediyor. Şu örneği devam ediyoruz. Bu köşeyi bırakıyoruz artık. Bu örneği aşağıya kadar devam ediyoruz. Evet, sizlere vermem gereken bilgiler bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın, görüşmek üzere.